Bulunduğumuz noktadan bir zamanlardan kastımız 4000 yıl önce, belki de daha fazla, kervanlar geçiyordu. İnsanlar burada ticaretini yürütüyor, burada öğrenciler eğitim alıyordu. Buradan alimler yetişiyordu, buradan tıpçılar yetişiyordu, buradan astronomlar yetişiyordu. ...4000. yıllarda insanlar şadırvan yaptılar. Şadırvanın içinde su varken şadırvanın kenarında oturup muhabbet edebilecek seviyeye geldiler. O zamanlardan bahsediyoruz ve bu kadar güzel bir mimari... Harran'ın bulunduğumuz noktası dünyanın ilk üniversitesi diye tabir edilen Harran Üniversitesi'nin başlangıç yeri. Burada astronomlar yetişti, burada tıpçılar yetişti, burada bilim insanları yetişti. Şimdi size bu bilim insanlarının çıkış noktasını gösteriyor olacağım. Harran öğren yerindeyiz şu anda. Mezopotamya'nın kalbinde, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde binlerce yıllık bir sır saklı. Birçoğumuz Harran'ı yalnızca kubbeli evleriyle tanıyoruz. Ancak burası insanlık tarihinin en önemli bilim merkezlerinden biriydi. Bazı tarihçiler tarafından dünyanın ilk üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Harran Okulu, bundan yaklaşık 1300 yıl önce astronomi, matematik, tıp ve felsefe alanlarında eğitim veriyordu. O dönemde Avrupa'nın büyük bir kısmı karanlık çağlarını yaşarken Harran'da gökyüzü inceleniyor, yıldızların hareketleri hesaplanıyor ve antik dünyanın bilgileri gelecek nesillere aktarılıyordu. Düşünün, bugün sessiz sokaklarında yürüdüğümüz bu şehir bir zamanlar Bağdat'tan, Şam'dan ve Halep'ten gelen bilginlerin buluşma noktasıydı. Antik Yunan eserleri burada Arapçaya çevriliyor. Bilim insanları gecelerini gözlem evlerinde geçiriyordu. Harran'ın adı Sümerce ve Akkadça metinlerde bile geçiyor. Binlerce yıl boyunca ticaret yollarının kesişim noktası olan bu şehir, aynı zamanda ay tanrısı Sin'e adanmış büyük tapınaklara da ev sahipliği yaptı. Rivayetlere göre gökyüzünü inceleyen ilk topluluklardan bazıları burada yaşamıştı. Bulunduğumuz noktada Harran Ulu Camii'nin doğusunda Orta Çağ'a ait bir çarşı var. Doğu Çarşısı, Tonozlu Yol Çarşısı, Misçi Dükkanı ve umumi helalar bulunuyor. Çarşı hamamı da bunların cabası. Bahsettiğimiz tarih 12. yüzyıllar. Ancak Harran'ın görkemi sonsuza kadar sürmedi. Yüzyıllar boyunca savaşlar, istilalar ve özellikle Moğol saldırıları bu büyük bilim merkezini derinden etkiledi. Bir zamanlar dünyanın dört bir yanından öğrencilerin geldiği sokaklar zamanla sessizliğe büründü. Bugün Harran'a baktığımızda yalnızca taş duvarlar ve eski kalıntılar görmüyoruz. Aslında insanlığın bilgiye ulaşma yolculuğunun en önemli duraklarından birine tanıklık ediyoruz. Belki de Harran'ın en büyük gizemi tam olarak burada saklıdır.
Çölün ortasında yükselen bu kadim şehir binlerce yıl önce insanlara yıldızları okumayı öğretmişti. Küçük bir ilçe gibi görünen Harran, binlerce yıl boyunca Mezopotamya'nın kalbi olarak yer aldı. Tam 4000 yıldır adı hiç değişmeden günümüze kadar devam etti. İnsanların 4000 yıl önce yaptıklarına baktığımda hayret ediyorum. Bizim bu zamanda yapmaktan çok üşeneceğimiz, çok zor gelecek, ağır gelecek işleri insanların 4000 yıl önce yapmış olması gerçekten ilginç. Peygamber Efendimizin en büyük komutanlarından biri Halid bin Velid'in Mezopotamya seferleri sırasında 600. yıllarda hiç savaşmadan teslim aldığı ve İslam hakimiyetine geçirdiği şehre durup bakıyoruz. Bulunduğumuz avlunun içerisinde şöyle bir şadırvan var. İçme sularının bile arıtıldığı, topraklı, çamurlu suların arıtıldığı ve içme suyu haline getirildiği zamanlarda, 4000. yıllarda insanlar buraya avlunun ortasında sekizgen planlı, havuzlu, fışkiyeli bir şadırvan yapmışlar. Şadırvan sert kireç taşından yapılmış, kenarları içe doğru yarım daire şeklinde kademeli bir şekilde yapılmış. İçerisinde oturup insanlar muhabbet etmişler. Arkamda gördüğünüz şadırvan üzeri örtülü bir şekilde yapılmış. O zaman da insanların güneşten etkilenmemesi için tasarlanmış bir şadırvan. Şu mimarinin güzelliğine bakar mısınız? O zaman da yapılmış mimari projelere bakınca günümüzde ne kadar saçma binalarda oturduğumuzun farkına varıyorum. Bu kadar güzel şeyler yapılabiliyorken neden bu kadar basit ve sade bir hale indirgendik hiç anlam veremiyorum. Arkamda görmüş olduğunuz kare minare 34,5 metre yüksekliğinde ve tarihi Emevilere dayandırılan bir minare. O zaman da yapılmış, tekrar söylüyorum, çok güzel bir mimariye sahip. Her ne kadar cami yıkılmış olsa da Ulu Cami'nin kuzey duvarına dayalı olan 105 basamaklı bir minare. O zaman da yapılmış bir minarenin bu kadar güzel ve ihtişamlı durması, tekrar söylüyorum, günümüz mimarisine bin basar. Mezopotamya'nın kalbinde yer alan Harran, yalnızca ticaret yollarının değil, aynı zamanda farklı dinlerin ve inançların da buluşma noktasıydı. Binlerce yıl boyunca sayısız medeniyet burada yaşadı, ibadet etti ve kendi izlerini bıraktı. Harran'ın bilinen en eski inançlarından biri, gökyüzü ve yıldızlarla bağlantılı pagan gelenekleriydi. Şehrin sakinleri, özellikle ay tanrısı Sin'e büyük önem veriyordu. Geceleri gökyüzünü izleyen rahipler, yıldızların hareketlerini takip ediyor, tapınaklarda çeşitli törenler düzenliyordu. Harran'daki görkemli tapınaklar, dönemin en önemli ibadet merkezleri arasında yer alıyordu. Yüzyıllar geçtikçe Mezopotamya'nın farklı halkları Harran'a yerleşti. Sümerler, Akatlar, Asurlular ve Babilliler kendi kültürlerini ve inançlarını bu kadim şehre taşıdı. Her medeniyet Harran'ın taş sokaklarına yeni hikayeler ekledi. Daha sonra bölge Helenistik dönemin etkisi altına girdi. Antik Yunan düşüncesi, felsefi ve bilim anlayışı Harran'a ulaştı. Şehir yalnızca bir ibadet merkezi değil, aynı zamanda bilgi ve bilimin merkezi haline gelmeye başladı. Milattan sonra ilk yüzyıllarda Hristiyanlık bölgede yayılmaya başladı. Harran'da kiliseler kuruldu ve şehir uzun yıllar boyunca farklı inançların bir arada yaşadığı önemli merkezlerden biri oldu.
Farklı topluluklar aynı surların içinde kendi geleneklerini sürdürdü. 7. yüzyılda ise Harran, İslam ordularının bölgeye ulaşmasıyla yeni bir döneme girdi. Şehir kısa sürede İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri haline geldi. Emeviler döneminde bir süre devlet merkezi olarak kullanıldı, camiler, medreseler ve bilim merkezleri inşa edildi. İslam alimleri Harran'da astronomi, matematik, tıp ve felsefe alanlarında çalışmalar yaptı. Antik dünyanın eserleri burada Arapçaya çevrildi ve yüzyıllar boyunca korundu. Böylece Harran, geçmişin bilgisiyle İslam medeniyetinin ilmini bir araya getiren eşsiz şehirlerden biri oldu. Bugün Harran'ın sessiz taşları binlerce yıl boyunca farklı dinlerin, kültürlerin ve medeniyetlerin aynı topraklarda bıraktığı izleri hala taşımaya devam ediyor. Her köşesi insanlık tarihinin farklı bir dönemine açılan kapı gibi duruyor. Sizi 13. yüzyıla geri götürüyorum. Hazır mısınız? Şu an gördüğünüz kısım 13. yüzyıldaki Harran. Bu arkamda gördüğünüz yer bir şehirdi. Etrafı sularla çevrili ve çeşit çeşit kapıları çeşit çeşit isimlerle adlandırılmış girişleri mevcuttu. Bir önceki videolarımdan hatırlarsınız, Rakka'daydık, Halep'teydik. Harran'da Rakka kapısı vardı, Halep kapısı vardı, Bağdat kapısı vardı ve çeşitli birçok kapı vardı. Buradan biz şunu anlıyoruz. Harran o kadar büyük bir medeniyetti ki herhangi bir kapıdan çıktığınızda herhangi bir şehre varıyordunuz. Ve buradaki insanların medeniyetinin ne kadar güçlü ve ne kadar kuvvetli olduğunu anlayabiliyoruz. Bir zamanlar Harran yalnızca ilmiyle değil, düzenli sokakları, görkemli kapıları, su kanalları ve estetik şehir planıyla da Mezopotamya'nın en göz alıcı şehirlerinden biriydi. Yüzyıllar önce insanlar çölün ortasında böylesine uyumlu ve yaşanabilir bir şehir kurmayı başarmıştı. Ancak bugün aynı topraklarda plansız yapılaşmanın, birbirinden kopuk binaların ve kaybolan şehir kültürünün izlerini görmek insanı ister istemez hüzünlendiriyor. Binlerce yıl önce estetiğe ve düzene verilen değerin bugün aynı ölçüde korunamamış olması, Harran'ın sessiz taşları arasında dolaşırken insana derin bir sitem bırakıyor. Güneş Harran Ovası'nın üzerinde yavaş yavaş batarken binlerce yıllık bu kadim şehre veda etme vakti geliyor. Bir zamanlar bilginlerin gökyüzünü izlediği, kervanların geçtiği ve farklı medeniyetlerin iz bıraktığı bu topraklardan ayrılıyorum. Arkamda yalnızca taş duvarlar ve tarihi kalıntılar bırakmıyorum. Her sokağında saklı hikayeleri, rüzgarın taşıdığı geçmişi ve Mezopotamya'nın o eşsiz ruhunu da yanıma alıyorum. Belki bir gün yine bu dar sokaklarda yürür, kubbeli evlerin gölgesinde geçmişin seslerini dinleriz. Ama şimdilik dünyanın en eski yerleşimlerinden birine, yıldızlarla ve bilimle anılan bu şehre hoşça kal deme vakti. Hoşça kal Harran, binlerce yıllık hikayen seni ziyaret eden herkesin hafızasında yaşamaya devam edecek. Çünkü bazı şehirler sadece görülmez, hissedilir, yaşanır ve asla unutulmaz.